Eğer sizin için başarısızlık demek Instagram'da fotoğraf atıp az like almaksa, büyük ihtimalle mavi ve siyahı okumamışsınızdır. Çünkü orada ana karakter, ün ve aşk hayali kuruyor. Ama ne oluyor? Borç, dalga geçmeler, sinir krizi hepsi var. Ve evet, bu kitap klasik edebiyat diye geçiyor. Selam, ben Alin. Gerçek anlamda ilk modern Türk romanı diyebileceğimiz mavi ve siyaha hoş geldiniz. Bu arada kolaylık olsun diye altyazılar ve zaman kodları var. İstersen sadece özet kısmına bak. İstersen analiz ya da sonuçlara geç. Ama bence en güzeli baştan sona izlemek. Cidden ilginç şeyler var. Hadi başlayalım. Ahmet Cemil genç bir şair. Tek hayali. Edebiyatla ünlü olmak. Ama hayat bir dakika diyor. Babası ölüyor. Cemil de annesiyle kız kardeşine bakmak zorunda kalıyor. Sanat yapacağım derken kendini bir gazetede buluyor. Sıkıcı yazılar, hiç bitmeyen borçlar. Yani hayal başka, gerçek bambaşka. Ahmet Cemil'in en yakın arkadaşı mantıklı, başarılı biri. Hüseyin Nazmi. Ve işte tam bu arkadaşın evinde Cemil, onun küçük kız kardeşi Lamia'ya aşık oluyor. Lamia böyle temiz, ulaşılmaz, sanki hayal gibi biri. Sonra bir edebiyat gecesi oluyor. Cemil ilk kez o mükemmel eserini okuyor herkesin önünde. Lamia da defterine kısacık bir şey yazıyor. Tebrikler. Cemil bunu direkt aşk ilanı sanıyor ve kafasında hemen planı kuruyor. Yani birazdan ünlü olacağım, sonra da Lamia ile evlenirim diye düşünüyor. Hepimiz bir ara şöyle düşündük değil mi? Para gelecek, ünlü olacağım, her şey güzel olacak. Ama dürüst olun, kimin planı gerçekten öyle tıkır tıkır işledi? Ama gerçek hayat insanın egosuna öyle bir tokat atıyor ki, eleştirmen Recai öyle bir yerin dibine sokuyor ki, yazdıklarını Cemil mahvoluyor. Gazetedeki arkadaşları da arkasından dalga geçiyor. Ne ün geliyor, ne para. Sadece hayal kırıklığı. Evdeki durum da fena. Kız kardeşi İkbal'i zorba mı zorba biriyle Vehbi ile evlendiriyorlar. Vehbi çalıştığı gazetenin sahibinin oğlu. Cemil içten içe belki bir gün bu gazete bana kalır diye umut ediyor ama tek bulduğu şey aşağılanmak. Ama iş orada da bitmiyor. Sonunda Vehbi İkbal'i dövüyor, o da bebeğini ve hayatını kaybediyor. Ve Cemil sokakta karşılaştığında Vehbi'ye bir tokat patlatıyor. İnanır mısın? Bu onun hikayedeki ilk ve neredeyse tek gerçek başkaldırısı. Açıkçası okurken içim fiziksel olarak sıkıldı. Cemil'in her şey yolunda diye kendini kandırması, İkbal'in ise sessizce susması, hani o uslu ev kadını gibi. Gerçekten hem sinir bozucuydu hem üzücüydü ve yani bunun sonunun iyi bitmeyeceği çok belliydi zaten. Son darbe geliyor. Lamia başkasıyla evleniyor. Kimse Ahmet Cemil'in ona olan duygularını bile bilmiyordu zaten. Cemil yıllarca emek verdiği o el yazmasını alıp yakıyor. Sonra yollar ayrılıyor. Nazmi Avrupa'ya gidip kariyer yapıyor. Cemil ise annesiyle birlikte taşraya çekiliyor. Kitabın sonunda da Cemil bir an
Denize atlayıp her şeyi bitirsem mi diye düşünüyor. Ama annesinin sesi var ya, sanki bir can simidi gibi onu bu fikirden çekip alıyor. Yani aslında kitap boyunca bir sürü örnek var. Ahmet Cemil hep başkalarının isteğinin peşinden sürükleniyor. Annesi aileyi sen geçindir diyor. O da kabul ediyor. Lamia'ya da bir insan olarak değil, daha çok bir hayal olarak aşık oluyor. Bu kitabın analizini daha önce Google'da arattıysanız büyük ihtimalle hep aynı şeyi gördünüz. Mavi hayalleri, siyah ise çöküşü temsil eder. Tamam, yanlış değil. Ama açıkçası bu tam bir ezber cümle ve ben ezber işlerden biraz sıkılıyorum. O yüzden şimdi okul defterinde yazmayan yerlere birlikte bakacağız. Neden bu tema? Yazar ve kendi dünyası. Ziya, daha genç yaşlardan beri ki arada kalmış biri. Bir yanda edebi hayaller, diğer yanda geçim derdi. Babası ölünce ailesine bakma sorumluluğu ona kalmış. Tıpkı Ahmet Cemil'de olduğu gibi. Bu detay öylesine yazılmış değil yani. Resmen otobiyografik bir yansıma. Karakter olarak da isyancı biri değilmiş. Halil Ziya daha çok gözlemci. Sistemi yıkmak değil, bir insanın içindeki sessiz çöküşü göstermek istemiş. İşin ilginç tarafı ne biliyor musunuz? Bu kitap sandığımızdan çok daha kişisel ve otobiyografik. Geçen hafta incelediğimiz Yaban Kadar hatta. Hani hatırlasanız o videonun linki de şurada. Batı etkisi. İlham kaynağı çok net. Halil Ziya özellikle Balzac'tan fazlasıyla etkilenmiş. Hatta mavi ve siyah sık sık kayıp hayaller ile karşılaştırılıyor. Benzerlikler ve farklar neler? İki romanda da ana karakter. Genç, hayalperest bir yazar. İkisi de hayalleriyle yola çıkıyor ama hayat onları acımasız bir şekilde gazete dünyasının içine çekiyor. Hayaller ticarete dönüşüyor. Arkalarından konuşmalar, eleştiriler, hayal kırıklıkları ama yaklaşımları farklı. Balzac daha politik, sistemi eleştiriyor. Halil Ziya'da ise estetik, melankoli ve psikolojik derinlik ön planda. Bu arada kanalda bununla ilgili ayrı bir video mutlaka gelecek. Yani bazı Türk klasik yazarlar var ki neredeyse birebir Batı'dan esinlenmiş. Hem konu hem karakter açısından. Cidden şaşıracaksınız. Romandaki metaforlar ve gizli semboller, hayal ve gerçeğin zıttını konuştuk. Ama neden mavi? Neden beyaz ya da pembe değil? Çünkü mavi siyahın tam karşıtı değil ama yavaş yavaş ona dönüşen bir renk. Yani umutla başlayıp karanlığa kayan bir yol gibi. Ayrıca o dönemde mavi, Batı'daki yeni sanat anlayışıyla da özdeşleşmişti. Cemil'in o büyük eserinde ne yazdığını asla öğrenemiyoruz. Bu da tesadüf değil. Halit Ziya'nın mesajı şu, sanatın gücü satırlarda değil, yarattığı duyguda. Romandaki yemek sahneleri de basit bir akşam yemeği değil. Masada yemek yok denecek kadar az ama beyaz örtü, kristal bardak, düzen, yani dışarıdan kusursuz görünen ama içten çeken bir hayatın sembolü. Çift anlamlı okuma. Bu kalemun roman. Romanda geçen kilit cümlelerden biri şu. Öyle bir şey yazmak istiyorum ki yukarı bakılsa mavi ve daima mavi. Aşağı bakılsa siyah, daima siyah. Bu aslında romanın şifresi gibi. Çünkü mavi ve siyah gerçekten de bakış açına göre renk değiştiriyor. Ne taraftan baktığın, ne görmek istediğini belirliyor. Resmi yoruma göre Cemil tamamen yenilmiş,
tükenmiş bir halde sahneden çekiliyor ve unutulmaya doğru gidiyor. Ama başka bir bakış açısı da var. Belki de Cemil aslında bir şeyin farkına varıyor. Hırs ve onay arzusu insanı içeriden çökerten şeyler. El yazmasını yakması bir yok oluş değil, bir arınma. Taşraya gitmesi ise pes etmek değil, bu anlamsız yarıştan kendi isteğiyle çıkmak. Evet, Cemil'in ne vayfası vardı, ne like derdi. Ama yaşadığı sıkıntılar şaşırtıcı derecede güncel. Aileyle ilişki. Onun hatalarını tekrar etmem. Halit Ziya'nın hayatı aslında aileyle ilişki nasıl olmamalı bunun en net örneği. Soğuk ve mesafeli biriydi. Ailesi hep edebiyata olan takıntısının gölgesinde kaldı. Sonuç trajedi. Oğlu etti. Üstelik bunu babasının romanında yıllar önce yazdığı sahneyi neredeyse birebir tekrar ederek yaptı. Tesadüf mü? Hiç sanmıyorum. Resmi olarak böyle bir yorum yok belki ama nedense içimden bir ses oğlunun bu son hareketinin babasına sessiz ama çok sert bir hesap sorma olduğunu söylüyor. Bence bu yıllarca görmezden gelinmiş bir çocuğun ben de buradayım deme şekliydi. Hayaller bazen tuzaktır. Romanın vermek istediği mesaj sadece hayal kurmak yetmez. Değil. Asıl mesele şu. Eğer insan kendi kafasında kurduğu hayal dünyasında yaşamaya başlarsa gerçeklerden kopar. Ve bu ciddi bir tuzak. Bugün sosyal medyada da benzer bir durum var. Kendini özel sanıp hiçbir adım atmayan ama sonra hayata küsen insanlarla dolu ortalık. Ahmet Cemil'in yaptığı da tam olarak buydu aslında. Özgürlük, pes etmek değil, dayatılan oyunu reddetmektir. Başarı her zaman zirveye çıkmak demek değil. Bazen asıl güç o yarıştan bilinçli şekilde çekilip kendi kurallarına göre yaşamaya başlamaktır. Sizin hayalleriniz, hedefleriniz gerçekten size mi ait? Benim kitapla ilgili yorumlarıma katılıyor musunuz? Yorumlara mutlaka yazın. Fikirlerinizi merak ediyorum. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.